Against us, it's easy to score goals. Very easy. Just cross. We are not man marking in the center. We are not stopping crosses. We train it. We speak about it. It is like this, you know. We must continue to train it. We will make a video analysis tomorrow to see who can be more aggressive. You know, we work with some principles how to block crosses. It's you can't turn back because otherwise he make a cut back and cross with the right foot. So you must shorten the distance, face forward, small steps that the ball is not passing through the legs. So many things, you know, that we train. But when it's about crossing, because the problem is not scoring goals. You see, every game we score 2-3 goals. Is we conceded too easy. So even me, I would have scored against us tonight in the box. It's true. Unfortunately, it's the truth. Sometimes the things are not getting better when you speak and re-speak about it. You know, I told it once. Probably it was my error to speak about it because now even you know it. But we must train it. Sizlere daha önce de söylemiştim. Bize karşı gol atmak kolay. Sadece orta yapmanız yeterli. Çünkü hem ortayı engelleyemiyoruz hem de ceza sahası içerisinde adam adama markajı iyi yapamıyoruz. Aslında bunu hem çalışıyoruz antrenmanlarda hem de bunun üzerine konuşuyoruz ama maalesef içinde bulunduğumuz durum bu. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yarın zaten analizlerimizi yapacağız. Kimlerin orta geldiğinde ceza sahası içerisinde daha agresif olması gerektiği üzerine kendi içimizde konuşacağız. Çünkü zaten bizim de saha içerisinde belli prensiplerimiz var. Orta geldiğinde neler yapmamıza gerektiğine dair prensiplerimiz var. Rakip orta yaptığı zaman arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Çünkü eğer arkanızı dönerseniz rakip topu içeri çekip sağ ayağıyla orta yapabilir. Dolayısıyla sürekli topa karşı yüzünüzü dönmeniz gerekiyor. Kısa adımlar atmanız gerekiyor. Topun bacaklarınızın arasından geçmesine izin vermemeniz gerekiyor. Pek çok şey var aslında. Bizim problemimiz gol atmak değil. Her maçta 3-4 gol atıyoruz ama sorunumuz şu ki çok kolay gol yiyoruz. Bugün ben bile oynasam ceza sahası içerisinde bir orta geldiğinde gol atabilirdim. Maalesef durumumuz bu. Bazen konuşmak da daha iyi olmak için yeterli olmuyor. Aslında belki benim basın toplantılarında bunu dile getirmem de bir hataydı. Çünkü artık sizler de bu durumu biliyorsunuz ama üzerinde hala çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Of course, because this kind of victories, they give you a lot of energy, you know. But in general, you feel, you know, this is my feeling tonight. Two questions, two negative questions, you know. And no, it's time also to say clear things. We are coming from the last 4 games. We win 3, 1 draw. But we have a feeling like in a funeral. You know, I don't speak about here. I speak in general. So we must wake up, you know. Many players are missing. I can repeat the names if you want. You know, it's a long list. This team is facing a tough period, but the last 4 games, we didn't lose 1 game, we win 3. Also tonight, you know. First half was not good because Samsunspor, they have a physical team, very physical team. We played 3 times against them. We won 2 times, and 1 time we draw there. Also not so bad the statistics, you know. We must always have the relation, you know, back to reality. This is very important, you know, very important, because they have players, not so bad. Makumbu on the 6, he can play also for Fenerbahçe. It's my opinion. I don't know your opinion. The striker can also play for Fenerbahçe. Van Drongelen, he likes body-to-body contact. He won nearly every challenge, every head duels. We won tonight, guys. We won. Unbelievable. We are there. So many problems, and we are still there. We are still alive. I'm very proud about the team. Tabii ki de olabilir çünkü böyle galibiyetler her zaman takıma çok fazla enerji verir. Aslında sizler de görüyorsunuz. Benim de hissiyatım bu. 2 soru soruldu şu ana kadar. İkisi de negatif sorulardı. Artık net bir şekilde dile getirmek gerekiyor. Son 4 maçımıza baktığımız zaman 3 galibiyetimiz, bir beraberliğimiz var ama ortama baktığımız zaman sanki bir cenaze ortamı gibi. Buradan bahsetmiyorum, sadece genel olarak atmosferden bahsediyorum. Artık uyanmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor ki size bu anlamda kabarık bir isim listesi verebilirim. Çünkü aslında zor şeyler yaşıyoruz. Ama son 4 maçımıza baktığımızda 3 galibiyetimiz var ve kaybetmedik. Bugün de galip geldik. İlk yarıda takımın performansı iyi değildi. Rakibimiz de fiziksel anlamda güçlü bir takım. Onlara karşı bu sezon 3 maç oynadık. 2'sini kazandık. Deplasmanda berabere kaldık. İstatistiksel olarak da fena değil.
Bu anlamda gerçeklerle bağlantılı olarak değerlendirmeniz gerekiyor oyuncuları. Rakibin oyuncularına baktığımız zaman hiç de fena oyuncular değil. 6 numaraları Fenerbahçe'de oynayabilir. Forvet oyuncuları Fenerbahçe'de oynayabilir bence. Van Drongelen stoperleri, temaslı savunma yapmayı seven bir oyuncu. Bütün ikili hava topu mücadelelerini kazandı. İkili mücadeleleri kazandı. Bizler evet bu akşam kazandık. Pek çok problemle baş ediyor olmamıza rağmen hala hayattayız. Dolayısıyla takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyuyorum. Yeah, it's clear. We want same rules for both teams, you know? Same rules. I don't want presents because anyway, presents we don't want, you know? But same rules for everybody, you know? Same rules for everybody. Next game, Tedesco yok. Tedesco Junior yok. Emir red card yok. It's unbelievable. In Europa League, I mean, you saw our games. You saw our games in the Europa League. Fenerbahçe is the team with the most yellow cards. It's unbelievable. For me, it's unbelievable. I speak about Europe, not about the Super League. Super League, you can judge. You know, tonight I'm a little bit on fire. Because I think you feel. But for me, is yeah, you know, same rules. The rules are clear. We just want to be treated fair. Antalya was a penalty for us, clear penalty. Right? Clear penalty. Why we don't get? I don't know. Kazim Pasha, clear penalty. Ferencvaros, clear penalty. Pilsen, clear penalty. You know, we are still there, guys. We are still there. Fenerbahçe is still there. And this is good. You know, this is what makes me proud. We can just influence what we can influence. But the only question I have is just same rules for every team. Lütfen. Bizler iki takım içinde aynı kuralların aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bizler bir ayrıcalık istemiyoruz. Bizler herkes için aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz bu kararların. Önümüzdeki haftaki oynayacağımız maçta kulübede Tedesco olmayacak, Tedesco Junior olmayacak, Emir olmayacak. Gerçekten inanılmaz. Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçları da gördünüz. Fenerbahçe en çok sarı gören takım, en çok sarı kart gören takım. Gerçekten inanılmaz. Avrupa'dan bahsediyorum. Çünkü Süper Lig'de en azından değerlendirebiliyorsunuz durumu. Bu akşam bu konuyla ilgili birazcık ateşliyim. Çünkü benim için, herkes için kurallar aynı olmalı, aynı şekilde uygulanmalı. Bizler sadece adil muamele istiyoruz. Antalya maçında gördüğünüz çok net bir penaltıydı. Neden verilmedi bilmiyorum. Kasımpaşa maçında da aynı şekilde. Ferencvaros ve Pilsen maçlarında da aynı şekilde. Ama bütün bunlara rağmen bizler hala hayattayız. Belirtmiş olduğum gibi tabii ki hayatta olmamız bizler için iyi bir durum. Takımımla gurur duyuyorum. Bizler sadece üzerinde etkimiz olan şeylere etkimizi gösterebiliyoruz. Ama ben her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum. Lütfen. I'm always fully motivated. Fully motivated. You know, I always told you that I'm really happy to be here. Really proud to be here. It's a privilege to be part of the Fenerbahçe family. And this is my full focus. I didn't read about this stuff because I don't read in general. But I hear it the first time. For me, today I was calm on the bench like usual because I'm focused. My full concentration, my full heart, my full soul is for Fenerbahçe. And nothing else, you know, nothing else. So we focus to make things, big things happen here. Ben her zaman yüksek bir motivasyona sahibim. Burada olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak benim için bir ayrıcalık. Tamamen bütün odağım burada. Bahsetmiş olduğunuz şeyleri okumadım. Zaten genel olarak okumuyorum ve bu belirtmiş olduğunuz şeyi ilk defa duyuyorum. Kulübede bugün yeterince sakindim ve odağım yüksekti. Ben tamamen bütün odağımla, bütün kalbimle, bütün ruhumla Fenerbahçe için buradayım. Başka da bir durum yok zaten. Benim bütün odağım bu sezon büyük şeyler başarmak takımla birlikte. Oh, look, guys. Very tough. Çok zor. We dominated Göztepe. We had 82% of possession. But we draw 1-1, you know. I also want to dominate. I think even if we play a back three, I always put 7, 8, 9 offensive players. We try really our best. But there is always an opponent playing against Fenerbahçe, you know. And the opponents are not so bad. Very physical and so on. I think I prefer not to be dominant but to win the games, you know. My job is to win games because you see, we win from 4 games, 3, 1 draw, and it's like funeral.
So my job is to win games. You know, we have to win games with all the difficulties that we have. Now I will say it. Milan Skriniar is out, Alvarez is out, Semedo is out, Talisca is out. Okay, take from every team in the Super League the best 4 players out, and then we will see who is dominant. Then we will see who is dominant. But we dominated Kazim Pasha. I think also here the second half we dominated because, I mean, 3-4 counterattacks of Samsunspor, for me, normal with the quality of players they have. So we have to be, as I told you, a little bit more realistic. Be happy that we win games. Be happy. You know, we have to celebrate. Güneş. Biraz güneş. Life is beautiful. You know, sometimes. Çok zor. Aslında maçları domine ediyoruz. Göztepe maçını domine etmiştik. %82 topa sahip olmuştuk ama 1-1 berabere kalmıştık. Tabii ki ben de maçları domine etmek istiyorum. Üçlü oynadığımız zaman da aynı şekilde maçları domine etmek istiyorum. Üçlü oynadığımızda da 7-8-9 tane ofansif oyuncu koyuyorum sahaya. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama tabii ki bu işin bir de rakipleri var. Rakipler de fena takımlar değiller. Fena oyuncuları yok. Fiziksel takımlar. Ben dominant olmaktansa maçları kazanmayı tercih ederim. Çünkü belirtmiş olduğum gibi benim işim maçları kazanmak. Son 4 maçta 3 galibiyet bir beraberliğimiz var ama cenaze gibi bir ortam var. Belirtmiş olduğum gibi benim işim maçları kazanmak. Bütün bu yaşamış olduğumuz zorluklara rağmen maçları kazanmak. Ki şu anda artık bunu dile getirebilirim diye düşünüyorum. Milan yok, Alvarez yok, Semedo yok, Talisca yok. Başka takımlardan 4 tane en iyi oyuncularını çıkarın. O zaman görürüm ben kim dominant futbol oynayabiliyor. Ki Kasımpaşa maçında da dominant bir oyun sergilemiştik. Bugünkü maçın ikinci yarısında da dominant bir oyun sergiledik. Rakibimizin oyuncularının kalitesine bakarsak maç içerisinde yapmış oldukları 3-4 kontratağı normal karşılıyorum ama birazcık realist olmamız gerekiyor. Kazandığımız için mutlu olmamız gerekiyor. Hayat bazen güzel. No, the message is that I didn't like the halftime, you know. To be honest, that's also why I'm a little bit disappointed and sad today, even if we won, because we need the good mood when we are behind. When we are leading, we don't need good mood. This automatically, and I mean inside of us, you know, because in the halftime, everybody was dead. Everybody was dead. I can tell you, everybody was completely dead. Staff, players. And I always have this belief, you know. I believe that we are like a monster with 4 heads. You know, you kill one head and we have still 3. You kill the second head and the first head that you killed is growing again, you know. This is my mentality. We are unbeaten for certain reasons and we need to believe in our qualities. Because I have the feeling every time we start the games in Kadıköy, we are all, you know, struggling and a little bit shaking. And I don't know why. I don't understand why, you know. I mean the players. We need to be self-confident because, coming back to your questions, if you want, how you say, dominant football? Yeah, we need the ball. We need the ball. Everything starts from this, you know, we need the ball. And we need to be brave. And if we shake and we want just to give the ball away, it's difficult. You know, and to be honest, we have to work on this. We have to work on this. This is very important. But this is the truth, you know. This is the truth. In the halftime, we were completely dead. So not just in minute 89. And if I'm the only one that believes, we have a problem. So everybody must believe. Everybody must believe. And you saw, it makes sense to believe till the end. Mesajım şu olurdu tabii ki. Takımımın devre arasındaki görüntüsü hoşuma gitmedi. Bu yüzden aslında galip gelmemize rağmen bugün biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü kaybederken de iyi modu görmek isterim ben takımda. Çünkü kazandığınız zaman veya önde olduğunuz zaman zaten otomatik olarak modunuz iyi oluyor. Ama devre arasındaki ortam herkes ceset gibiydi. Tamamen çalışanlar, oyuncular. Her zaman inanmamız gerekiyor bizim. Benim inancım şu ki bizler 4 başlı bir canavar gibiyiz. 4. başı, bir tane başı keserseniz 3 başı olur. Bir tane daha keserseniz 2 başı olur. Hatta bir bakmışsınız o kestiğiniz baş tekrardan uzuyor. Benim mentalitem bu. Bizler namağlubuz. Bunun da belli sebepleri var. Bizim kendi kalitemize inanmamız gerekiyor. Ama Kadıköy'de oynadığımız maçlarda neden bilmiyorum zorluk yaşıyoruz. Takım olarak zaman zaman titriyoruz ve bunun sebebini ne olduğunu bilmiyorum. Oyunculardan bahsediyorum. Özgüvenli olmamız gerekiyor. Evet, deminki soruyla da bağlantılı olarak dominant olmamız lazım ama dominant olabilmek için de topa sahip olmamız lazım. Zaten her şey buradan başlıyor.
cesur olmamız gerekiyor. Eğer saha içerisinde oyuncular titrerse hemen topu ayağından çıkarmak ister. Bu da işleri bizim için zorlaştırır. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizler için bu durum çok önemli. İçinde bulunduğumuz gerçekte bu devre arasında belirtmiş olduğum gibi herkes ölü gibiydi. Sadece 89. dakikada değil, devre arasında da içinde bulunduğumuz ortam buydu. Eğer inanca sahip kişi sadece ben olursam bunun bir anlamı yok. O zaman bir problem vardır. Herkesin inanması gerekiyor ki bugünkü almış olduğumuz galibiyette herkes inanmasının ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu gördük. Yeah, of course. We played 31 games with the back four. Now, due to the missing players, Milan is missing, Çalar is missing. We had to switch to a back three. We played decent games in the past. I think in Nottingham we played really good. In Gaziantep we played also very well, and today not. So of course, when the opponent knows that we play a back three, it's easy to press, or easier to press. Then you are really, a little bit locked on the positions. Then we need really active sixes. We need active wingbacks, low wingbacks. We tried in the first half to bring Musa and to bring Archie very low, so that we open gaps in behind. It didn't work because Thomasson and Mendes, I think Mendes was the right wingback, were really aggressive and really tight on our players. That's why in the second half we had the idea to change the system, at least to create this overload in the center, this 2v1 in the build-up, to carry on the ball. Matteo had a lot of personality tonight, carrying on many balls. Also the substitution of Izo, of Nene, of Efe, that played fantastic tonight. They brought us to the right direction. But okay, our system is the back four. I want to play in Fenerbahçe, I think, with the players we have is as a back four, of course. Tabii ki de bizler zaten 31 maçı dörtlü savunmayla oynadık ama eksik olan oyuncular yüzünden Milan Skriniar, Çağlar gibi sakat oyuncularımız var. Üçlü oynamaya mecbur kaldık. Aslında üçlüyle iyi maçlar da çıkarttık. Nottingham maçı, Gaziantep maçında da çok iyi bir performans sergiledik. Bugün iyi bir performans sergileyemedik çünkü üçlü oynadığınız zaman rakiplerin baskı yapması daha kolaylaşıyor. Geride sizi kitleyebiliyorlar. Böyle olduğu zaman da 6 numaralarınızın aktif olması gerekiyor. Aynı şekilde kanat beklerinizin de savunma hattına yaklaşması gerekiyor ki bugün Archie'den ve Musa'dan bunu istedik. Geriden oyun kurarken savunma hattına yaklaşmalarını istedik ki önde boşluk yaratabilelim ama bu işlemedi. Çünkü Thomasson ve Mendes çok yakın ve sıkı bir agresif markaj yaptılar. İkinci yarıda sistemimizi değiştirdik. Hem merkezde daha kalabalık olmak için hem de oyun kurulumunda 2'ye 1'leri yaratmak için bunu yaptık. Matteo da bugün sahaya karakterini koydu. Sürekli top taşıdı. Aynı zamanda İsmail, Nene ve Efe'nin kulübeden geldikten sonra yapmış oldukları katkı harikaydı. Bizler daha sonrasında dörtlü sisteme döndük ve işler bizim için daha iyi gitti. Ama şunu söyleyebilirim ki elimizde bulunan oyuncularla zaten bizim sistemimiz dörtlü. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.